Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu pembe ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok farklı, hoş bir patik oldu. Patiğimizde hanımlar baştan sona 2 şiş kullandık ve görüldüğü üzere hiçbir yerinde dikişimiz yok. Modelimiz böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize bu modelli taraftan başlayacağım. Krem ipim ile 22 ilmek olarak. Öncelikle şöyle krem ipimin ucunda şöyle küçük bir miktarda ip bıraktım. İlmeklerimi atacağım. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 bu şekilde 22 ilmeğimizi atalım gelelim. Evet hanımlar, 22 ilmeğimi attım. Hemen şu ucuna bir düğüm atıyorum. Geri döndüm. Bu ilk sıramızda hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sırada ilmeklerimi düz olarak, yani haroş olarak öreceğim. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizin tamamını düz öreceğiz. Hanımlar, sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıçtaki ucumuz, ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şimdi ilk sıradayım. Birinci sıramız, başlıyoruz modelimize. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön yüzde ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Bu ilk sıramız oluyor. Hepsini düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ikinci sıra arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz ördük. Bir sıra oldu. Arka yüzde ilmekleri ters örüyoruz. Bu da ikinci sıramız. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Modelimizde hanımlar bu ön yüzde 3. sıradayız. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Bu 3. sırada da ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Evet hanımlar, 3. sırayı ön yüzde tamamladım. Geri dönüyorum. Arka yüzde 4. sıradayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi 4. sıramızda arka yüzde ters öreceğiz. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüp gelelim. İlmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzde 5. sıradayız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi 5. sırada ön yüzde düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de yeniden arka yüzde modelde 6. sıradayız. Yine kenar ilmeğinden sonra diğer ilmeklerimizi 6. sırada ters örüyoruz. Modelin ilk başlangıcına özel ilk 6 sıra ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Sonrasında model aralarına 4'er sıra örülecek. Bu şekilde. Hanımlar, ön yüzde artık renk geçişi yapacağım için ipimi şöyle kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Şimdi buraya pembe ipimi ekleyeceğim. Modelimize başlayacağız çünkü. Şöyle model kurulumunu yapacağız bu sırada. Pembe ipimi şöyle kremime ekledim. Şöyle yakınlaştırıyorum buraya. Krem ipimiz beklesin, sonra tekrar kullanacağız. Şimdi pembe ipimizle devam edeceğiz hanımlar. Renk geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi pembe ile ördüm. Bu modelimiz 5 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Şimdi yapacağımız işlem şu. Önde 5 tane ilmeğime bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5. ilmeğimin 5 ilmek altına ineceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğim burada. 5 ilmek altına iniyorum. Bakın şu 1, 2, 3, 4, 5.
Şişimi buraya taktım. Buradan şöyle pembe ipim ile bir ilmek çıkarttım. İlmeğimi böyle asıldım. Yeteri kadar bakın. Çok gergin yapmayalım, modelimiz düzgün düşmez. Alttan bir ilmek çıkarttım. Şu öndeki ilk ilmeğimi örüyorum. Şimdi ardından bu defa şu 5. ilmeğimi 4 ilmek altına ineceğim. Yani bir önce ilmek çıkarttığım yerin bir üstünden, şuradan. Bakın bir üste çıkıyorum. Buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Öndeki bir ilmeğimi örüyorum. Bu defa hemen şuradan bakın ilmek çıkarttığım yerin bu defa bir üstüne çıkıyorum. Şimdi de buradan bir ilmek çıkarttım. Öndeki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan ilmek çıkarttığım yerin bir üstüne daha girdim. Bu 4. ilmek çıkartışımız oldu. Hanımlar bakın 1, 2, 3, 4. Bunu çıkartıyorum. Öndeki bir ilmeği örüyorum ve bakın son kez 5. kez şu ilmeğimin altında artık bir tane yer kaldı. Oraya girerek 5. kez buradan ilmek çıkarttım ve öndeki bir ilmeğimi ördüm. Bu şekilde bakın hanımlar ilk modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi sıradaki 5 ilmeğe yine aynı işlemi yapacağız. Önde 5. ilmeğim sayacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun 5 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan şöyle bir kere ilmek çıkarttım. Öndeki bir ilmeğimi örüyorum. Şimdi ikinci kez ilmek çıkaracağım. 1, 2, 3, 4 ilmek alta inerek bir ilmek çıkarttım. Öndeki bir ilmeğimi ördüm. Şimdi 3 ilmek alta ineceğim. 1, 2, 3 ilmek çıkarttım. Öndeki bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek alta inip ilmek çıkarttım. Öndeki bir ilmeği düz ördüm. En son 5. kez en son bakın şuraya 5. yere girerek bir ilmek çıkarıyorum ve 5. ilmeğimi düz ördüm. Bakın ikinci modelimizi de hanımlar bu şekilde yapmış olduk. Şimdi hemen 3. modelimizi yapalım. Şu şekilde desenimiz, şeklimiz, görüntümüz böyle. Yine 5. ilmeğin 5 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Alttan yine şöyle uzunca bir ilmek çıkarttım. Bir ilmek örüyorum. Hemen bir üst gözeneğe ilmek içine girerek ilmek çıkarıyorum. Öndeki bir ilmeği örüyorum. Bir üste daha giriyorum. 3. kez ilmek çıkarttım. Öndeki ilmeği ördüm. Bir üste girdim. 4. kez ilmek çıkarttım. Bir ilmek ördüm ve en son bakın şurada sonuncu ilmek yerim kaldı. Buradan ilmek çıkarıyorum ve bu 5. ve sonuncu ilmeğimi de örüyorum. 3 modeli yaptık. Zaten 4 tane modelimiz var. 4. modelimizi yapacağız. Şurada yine 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmeğin 1, 2, 3, 4, 5 ilmek altına inerek şimdi de buradan ilmeğimi çıkarttım. Şöyle uzun bir ilmek. Öndeki bir ilmeğimi örüyorum. Bir üste girerek ikinci kez ilmek çıkarıyorum. Öndeki bir ilmeği örüyorum. Bir üste daha girerek şöyle şuradan 3. kez ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek ördüm. Bir üst ilmek yerine daha girerek ilmek çıkarttım. Öndeki bir ilmeği ördüm. 5. kez hemen buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Öndeki 5. ilmeğimi örüyorum ve son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın hanımlar ilk model kurulumunu bu şekilde ön yüzde gerçekleştirdik. Modelimiz görüntü itibariyle böyle. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi, çünkü ilmek sayıları arttı burada. Arka yüzde ilmeklerimizi toplayacağız. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Kenar ilmeğini arka yüzdeyim örmeden aldım. Şimdi burada bir normal düz ilmeğimiz var. Bir de alttan çıkarttığımız ilmeğimiz var. Bu düz ilmek ile ikisini keserek örüyoruz. Bakın yine burada normal bir ilmeğim var. Bir de alttan çıkarttığım uzun ilmeğim. İkisini tersten keserek örüyorum. İlmeklerimizi ikişer ikişer tersten keserek örüyoruz. Bu şekilde. Normal ilmeğim var. Bir de alttan çıkarttığım uzun ilmeğim. İkisini tersten kesiyorum. Şöyle. Ön yüzde alttan çıkartmış olduğumuz ilmeklerimizi arka yüzde geri topluyoruz bu şekilde keserek. Buradaki ikili ilmeğimi de kestim. Son bir kenar ilmeğim kaldı. Onu da tersten ördüm.
Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İlk modeli tamamladık. İlk modele krem ile başlarken 6 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ilmekleri örmüştük. Şimdi pembe ipim ile 4 sıra öreceğim. Yani 6 sıra değil, o 6 sıra ilk başlangıca özeldi. Şu anda ön yüzdeyiz. Birinci sıra ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde de kenar ilmeğinden sonra bu ikinci sıramız oluyor. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde 3. sıradayız hanımlar. Ön yüzde 3. sırada ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örelim. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yani 4. sırada ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Diğer modelimizi de birlikte kuralım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Artık ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi şöyle arkaya doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi aynı modeli krem ipimiz ile kuracağız hanımlar. İlk modeli pembe ile yapmıştık. Diğerini krem ile yapıyoruz. Yine renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi hemen şöyle aldım ipimi. Krem ile örüyorum. Kenar ilmeğini ördüm. Şimdi öndeki 5 ilmek üzerine model yapacağız. Bakın. Pembe ilmek üzerine krem ipimle model kuracağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5. ilmeğin 1, 2, 3, 4 şöyle 5 ilmek altına indim buraya. Buradan şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Öndeki bir ilmeğimi örüyorum. Şimdi 4 ilmek alta inerek şöyle ilmek çıkaracağız. Öndeki bir ilmeği ördük. Şimdi 3 ilmek alta inerek bir ilmek çıkarttım. Öndeki ilmeğimi ördüm. Şimdi de 2 ilmek indim. Bakın. 2 ilmek aşağı inerek ilmek çıkarttım. Öndeki ilmeği örüyorum. Bakın son ilmek geri kaldı. Buraya girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Hemen 5. ilmeğimi de ördüm. Bakın ilk modelimizi yaptık hanımlar. Yine sıradaki 5 modele model kurulumu yapacağım. 5 ilmeğe şu 5. ilmeğimin 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şurası. Buradan da yine şöyle krem ipim ile bir ilmek çıkarıyorum. İpim yarım geldi. Yeniden çıkartayım. Hemen şuradan. Şöyle. Bir ilmek çıkarttım. Öndeki bir ilmeği örüyorum. Birer ilmek üste çıka çıka ilmekler çıkarıyoruz. Sıradaki bir ilmeği örüyoruz. Böyle aşağıdan toplamda 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Çıkarttığımız ilmek aralarındaki birer ilmeğimizi de düz örüyoruz. Şöyle. Bakın ikinci modelimi de yaptım. Şimdi tekrardan hanımlar yapacağımız işlem şu. Öndeki 5 ilmeğime model yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmeğin 5 ilmek altına inerek yine buradan şöyle uzunca bir ilmek çıkarttım. Bir ilmek düz ördüm. Bir sonraki ilmeğe girerek yine ilmek çıkarıyorum. Bakın sırasıyla bir üste girerek ilmek çıkarıyoruz. Şöyle şu 4. ilmeğimdi. Şu da 5. ilmeğim. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Desenimiz böyle. Bakın şekil oluştu. Şekil kendini gösterdi. Modelin birini pembe ile kurduk. Diğerini krem ile. Bir sonraki modelde pembe ile sırasıyla gidecek. Yine bakın son modelimi yapacağım. Şuradaki 5. ilmeğimin 1, 2, 3, 4, 5 ilmek altına inerek şuraya inerek buradan da şöyle ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Ardından bir ilmek ördüm. Sırasıyla hanımlar bir ilmek üste girerek ilmekler çıkarıyoruz şöyle. Bakın yine bir ilmek üste girerek ilmek çıkarttım. Öndeki bir ilmeği örüyorum. Toplamda 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Şöyle şu 5. ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek modelimi bu şekilde ön yüzde tamamladım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ikişer ikişer tersten keserek örüyorum. İlmeklerimizi arka yüzde yine toplamış oluyoruz hanımlar. Yine ilmek sayımız 22 oluyor. İkinci modeli de bu şekilde kapatmış olduk.
Sırasıyla önce normal ilmeklerimizi, sonra alttan aldığımız uzun ilmekleri, ikisini birlikte tersten kesiyoruz. Bu şekilde bakın, son bir kenar ilmeğim kaldı. Onu da tersten kestim. Pardon, ters olarak ördüm. Bakın hanımlar, ikinci modelimizi de tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem şu. Krem ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimizi 4 sıra öreceğiz. Şimdi ön yüzde birinci sıradayız. Arka yüzde öreceğiz 2 olacak. Ön yüzde öreceğiz 3. Arkada öreceğiz 4. Ardından aynı modeli pembe ipimiz ile yapacağız. Üçüncü modelimizi. Modelin birini pembe, birini krem ile sırasıyla yapıyoruz. Sonra pembe ile modelimizi yapacağız. Yine arka yüzde ilmekleri ikişer ikişer topladıktan sonra pembe ipimiz ile 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters örüp ardından tekrar krem modeli kuracağız. Bu şekilde toplam 2 modeli yaptık. Üçüncüye başladık. Ben bu patiğimi hanımlar bakın sayalım. Şu pembe 1, krem 2, pembe 3, krem 4, pembe 5, krem 6. Toplamda 6 tane model yaptım. Sonuncu modelim krem ile yapılmıştı. Bu şekilde toplamda 6 tane modelimizi hanımlar yapalım. Gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım. 6 tane modelimi gördüğünüz gibi yaptım. En son modelimi krem ipimle yaptım. Arka yüzde krem ilmeklerimi ikişer ikişer topladım. Şimdi ön yüzdeyim. Model bu aşamada bakın şöyle hafif sola kaymış gibi duruyor. Bu gözünüzü korkutmasın hanımlar. Patik olduktan sonra model ayağı bu şekilde simetrik bir şekilde tam oturacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine krem ipim ile ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde ilmeklerimi düz öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu aşamada şu kenardan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz hanımlar. Bakın hemen şu ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Buralara böyle sırayla girerek ilmekler çıkarıyoruz diğer şişimize. Şöyle bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmekler çıkarıyorum. Böyle. Bakın şu anda 6 ilmeğimiz olmuş. Burada 22 ilmeğimiz vardı. Burada da hanımlar şu sıra sonuna kadar 22 adet ilmek çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, şu uca kadar 22 adet ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin kenarları olacak buralar. Geri döndüm. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada haroşa örgü yapacağım. Yani düz örgü öreceğim. Ben haroşayı örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Bu şekilde buradaki ilmeklerimizi düz olarak yani haroşa olarak örüyoruz. Ön yüze şöyle bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde önce bu şişimi sonra diğer şişimi haroşa öreceğim. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Şimdi de buradaki 22 ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Krem ipimiz ile bu kenara bir diş haroşamızı yapmış olduk hanımlar böylece. Şimdi sonuncu ilmeğimi ön yüzde renk geçişi yapacağım için şöyle örmeden aldım. Artık renkli ipime geçeceğim, pembeye. Bir diş haroşa da pembe ile öreceğiz bu kenarlarımıza. Hemen şurayı bir düzelteyim. Şöyle ilk ilmeğimin renk geçişi olduğu için örerek başladım. Buradaki haroşalarımızda hanımlar şimdi pembe ile öreceğiz. Ama öncesinde artık krem ipimiz ile işimiz bittiği için krem ipimin ucunu şöyle keseceğim. Buraya düğümlüyorum. Artık patiğimizin devamında pembe yani renkli ipimi kullanacağım. Kremi şöyle çekebiliriz. Hanımlar bu aşamada şöyle ilmeklerimizin tamamını pembe ipimiz ile haroşa öreceğiz. Bakın önce burayı sonra diğer şişimizi, ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine önce bu sonra bu şişimizi yine haroşa olarak örelim. Burada buluşalım.
Evet hanımlar, pembe ipimle bakın şu kenarımıza şöyle bir diş haroşamızı ördüm geldim. Şimdi patiğimizde şu sol taraftaki 22 ilmek burada beklesin. Biz önce sağ kenarımızı yani burayı öreceğiz. Burada 22 ilmek vardı. 22 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Diğer taraftaki 22 ilmeğimiz bekleyecek. Orayla da sonra sağ kenar bitince sol kenarı öreceğiz. Şimdi ilk 22 ilmeğimi örüyorum. Evet, sonuncuyu ördüm. Ardından geri dönüyorum. Diğer taraftaki ilmeklerimizi gördüğünüz gibi örmedim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yine buradaki 22 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümde şöyle bakıyorum hanımlar. Burada 1, 2 diş pembe haroşam olmuş. Buraya hanımlar ben patiğimin şu kenarına toplamda 18 diş, 18 sıra haroşa ördüm. 18 sıra haroşamı ördükten sonra haroşaların ölçüsünü de mezura ile sizlere göstereceğim. Ona göre ölçülerinizi ayarlayabilirsiniz. Hemen şimdi hanımlar ben bu sağ kenarımı tamamlayıp geleceğim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, sağ kenarın haroşalı bölümünü bitirdim geldim. Şimdi sizlere buradan ölçüyü vereyim. Şöyle haroşalı bölümü bakın. Pembe olan yere mezuramı sıfırladım. 7,5 santim. Tüm boydan ölçüyü de vereyim hanımlar. Şöyle ucuna mezuramı sıfırlayarak ölçüyorum. 17,5 santim örmüşüm. Hani bakın şöyle göstermek istiyorum. Haroşa örgü çok esnek olduğu için. Hani bunu da örerken göz önünde bulundurun. 18 diş haroşamı ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Şöyle. Biraz gevşek bir kesim yapıyorum hanımlar. Çünkü patiğimizin arka bölümünü örerken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden bakın V şeklinde ilmek yerleri görünüyor. Oralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat, kolay bir şekilde çıkarabilelim diye gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. En son şuraya şöyle 2 tane de zincir oluşturuyorum kenarına. Ve buradaki ipimi kesiyorum. Patiğimizin sağ kenarını bu şekilde tamamladık. Şimdi şu iç taraftan başlayarak sol kenarı öreceğiz. İpimi buradan ekleyeceğim şimdi. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde aynı sayılarda yapılacak. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin. Şöyle. Yine şu anda ön yüzdeyim. Diğer kenarı örüyoruz. Sol kenarımızı. İlmeklerimizi haroşa olarak yani düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar buradaki 22 ilmeğimi öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini alıyorum. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa yani düz örüyorum. Diğer sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde aynı sayılarla yapılıyor hanımlar. Hani ben 18 sıra haroşa ördüm ama siz ölçülerinize göre belki 20, 22 yaparsınız. Belki 16 yaparsınız küçük yapmak için. O sayıları patiğin büyüklüğünü bu kenardaki pembe haroşalara göre ayarlayabilirsiniz. Baktığımızda hemen şurada da 2 diş pembe haroşamız oluşmuş. Ben bu diğer kenara 18 diş haroşa yapmıştım. Şimdi şu kenarımıza da 18 diş haroşamı tamamlayacağım. Şimdi hep birlikte patiğimizin sol kenarını da tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin şu sol kenarında 18 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi yine ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak yine gevşek, esnek, bol bir kesim yapacağız. İlmeklerin tamamını kesiyoruz. Ardından patiğimizin taban bölümüne geçeceğiz. Bu şekilde. Tabanda da yine haroşa yapacağız hanımlar. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim.
Patiğimizin bu kenarları bitti. Şimdi tabanını yapacağız. Tabanında da bir tık şöyle uzun şiş kullanacağım. Dileyen buralarda misinalı şiş de kullanabilir. Hemen bakın yine aynı ilmeğimi şöyle uzun şişime aldım. Bu kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle sırası ile ilmekler çıkarıyoruz. Bakın bu şekilde. Sırası ile kenarlara girerek ilmekler çıkarıyoruz. Bakın şu anda burada 9 adet ilmeğim olmuş. Şu 10, 11, 12 bu şekilde bakın şuralara kenar ilmek yerlerine, hatta şurası başlangıç yeri oluyor. Buralara sonrasında diğer kenara geçeceğiz. Hemen şuralarda bakın kenar ilmek yerleri var sırasıyla. Diğer uca kadar ilmekler çıkaracağız. Şuradan başladık. Şu uç kısmına kadar geleceğiz. Sonra diğer taraftan şu diğer uca kadar ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Ben burada hanımlar bu uçtan diğer uca toplamda 80 ilmek çıkarttım. Siz şuradaki haroşa sayılarını fazla ya da eksik yaptıysanız ilmek sayınız birkaç ilmek fazla olur ya da eksik olur. Buralardaki haroşa sayısına göre bu ilmek sayınız değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben buradan diğer uca kadar toplam 80 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım ve gelelim. Evet hanımlar, bakın diğer uca kadar toplamda 80 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Kenardaki ilk ilmeği örmeden aldım. Yine ilmeklerimi düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi burundan başlayarak tabana geçeceğiz. Buruna öncelikle 8 ilmek ayırıyorum hanımlar. Toplam 80 ilmek vardı. Buruna 8 ilmek ayırınca geriye 72 ilmek kalıyor. 72 ilmeği de sağ ve sol kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara 36'şar ilmek düşüyor. Patiğimizin tabanını yapabilmek için öncelikle şu ilk kenardaki 36 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 ilmeğimi ördüm. Burnumuz için 8 ilmeğimiz vardı. 8 ilmeğimi daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burun için 8 ilmeği daha ördük. Saydığımızda şu sol kenarda da 36 ilmek kalıyor. Şimdi tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. 8 ilmek ile şuraya bir diş haroşa örmüş olduk. Tabanda 14 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer birer ilmek alarak ortaya ekleyeceğiz. Şöyle yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpimiz hep karşıda oluyor. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şu kenardan alarak ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 10 oldu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada böylece 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm. Ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 12 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek kenardan alarak ortaya ekledim. 13 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. 13 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim.
Tabandaki ilmek sayımız 14 oldu. Artık 14 ilmek ile tabanımız örülecek. Kesimler başlayacak. Tabanda 14 ilmeğimiz vardı. İlk 13 ilmeği öreceğiz. 14. de kesimi yapacağız hanımlar. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeği örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndük. Yapacağımız işlem artık böyle. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldık. Tekrar 13 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeği örerken yanındakini de alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. Hep aynı işlemi yapacağız hanımlar. 13 ilmek öreceğiz. 14'te kesimimizi yapacağız. Bakın burada 6 ilmeğim olmuş. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Bu şekilde hanımlar kesimimiz oluyor. Her seferinde ilmek saymaya da gerek yok. Bakın şöyle ayırdığımızda taban ile kenar arasında şöyle ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar saymadan örebiliriz. İlmeklerimi örüyorum yine. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Kestikten sonra yine geri döneceğiz. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. 13 öreceğiz. 14'te kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki bakın şuralardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmek ile hanımlar patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Haroşaya devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmekleri örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 13 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var V şeklinde. Hemen şuradaki bakın ilk kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz hem de arkası kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Bu kenardan ilmek çıkartırken geri döneceğim hanımlar. Ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Yine ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın yine son 2 ilmeği kestim ve sıradaki bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm çünkü bu kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorduk. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Arka bölümü bu şekilde yapacağız hanımlar. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü bakın bu şekilde son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm ve geldim. Artık ilmeklerimizi keseceğiz. Patiğimizin bu bölümünü de tamamladık. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bu şekilde hepsini keseceğiz hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu aşamada hemen şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile hemen şöyle dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Patiğimizin normal bir örgü bölümünü bitirdik. Patiğimizin şu kenarında hanımlar tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var.
Hemen onu da yapalım. Patiğimizin kenarı daha sert, daha sıkı oluyor bu şekilde. Şimdi yapacağımız işlem şöyle, yine tığ ile yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Hemen şuradaki ipimizin ucunda gizleyerek götürüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeğimi topluyorum. Kenar oyamızı hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Çok sıkmayalım hanımlar. Bakın tığımdaki ilmeklerim oldukça gevşek. Şöyle. Biraz esnek, gevşek olsun ki ayağımız patiğe rahat girsin. Bu nedenle orta halli gevşek, yani esnek bir şekilde kenar oyamızı yapacağız. Sırayla kenar ilmek yerlerine batarak, ilmek çıkararak tığımızdaki bu 3 ilmeği toplayacağız. Hanımlar, biz bu kenar oyamıza patiğimizin çevresini dolanarak devam edeceğiz. Ta ki şu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet, ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yaptım, geldim. Artık şuraya da en son 2 tane zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim, patiğimize bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek, şuralara girerek ipimizin ucunu gizliyorum. Bu şekilde. Bütün uçları patiğimizde gizleyelim hanımlar. Çirkin görüntü oluşturmasın. Bakın hanımlar, görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde gayet esnek, ayağı saran bir patik oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. Dikişsiz, iki şiş ile gayet hoş bir modeldi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu da işte bu şekilde. Hemen şöyle bir düzenleyeyim, düzelteyim. Şöyle. Bakın patiğimizin kenarları, taban kısmı, arka bölümü, diğer kenarı. Modelimiz bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.